Evet arkadaşlar, Coşkun hocamı davet ettik bu yayına. Benim ilk konuğum, kanalımın ilk konuğu. İşte her zaman konuşulan embedded yani gömülü sistemler üzerine konuşacağız biz de. Daha önce de yani defalarca konuşuldu. Coşkun hocam da defalarca anlattı. Ama yine de biz işte benim merak ettiğim birkaç soru var, bana var. Onları ben de yöneltmek istiyorum kendisine. Onun dışında normal piyasa sohbeti, piyasa üzerinden yani işte neler oluyor, güncel konular üzerinden. Hani hem biraz teknik hem biraz lojistik hem de güncel durumları, mesleki durumları konuşacağız, sohbet edeceğiz. Tabii sizlerin de katkılarıyla, işte yorumlarıyla, sorularıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Evet hocam, nasılsın? İyiyim sağ ol seni sormalı. İyiyim bizde ne olsun. Devam ediyoruz. Bu ara biliyorsun tatil bol bizde. Sizde var mı bilmiyorum. Yani bizde geçen işte Perşembe Cuma tatildi. Ondan önce de tatil vardı. Haftaya da bir Bizde Salı, de Çarşamba yani tatil. normal şey tatili vardı işte. Önceki hafta Cuma tatildik. Bu hafta da Cuma tatildik. 2 haftadır Cuma tatili sadece. Yani birinde işte Noel tatili 2 gün verdi. Biri cumartesiye geldi zaten. Bir de bu hafta yılbaşı tatili diye. Cumalar tatilde. Yani insanlar zaten remote yani evden çalışmayı seviyordu. Özellikle bazı yazılım insanları. Çünkü neden? Platform üzerine yazılımı yazdığın zaman hani her zaman fiziksel olarak şirkette bulunman gerekmiyor. Şimdi sektörde inanılmaz bir etkisi oldu Covid'in. Hani insanlar ister istemez işte evdeki ofise alıştılar ve eve ofis kuruldu. Çoğu kişi artık evden çalışıyor. Yani sence bunun hani etkilerini biraz daha analiz edersek ne olacak gelecekte? Yani remote çalışmaya dönecek miyiz veya remote çalışma daha verimli mi? Ya Özellikle aslında yazılımcılar evet. için. Yani remote çalışma tabii ki vardı aslında. Hani yok değildi. Evet. Tabii bu son süreçte artık iyice tam hepimiz remote'a geçtik. Yani normalde remote düşünmeyenler bile. Yani normalde bizim şirkette de ben girdiğimde görüyordum böyle bazen bir iki gün evden çalışanlar olabiliyordu. Yani söylüyordu ben işte e, remote çalışıyorum gibi. Ama öyle çok yaygın bir şey değildi. Ben de yapmıyordum mesela. Ben ofise gidiyordum ama zaten hani burada çok öyle şey sıkıntısı olmadığı için yani İstanbul'daki gibi yolda çok zaman geçirmiyorum. Hani burada şu an evimden 15 dakika uzakta ofis. Bisiklete zaten 10 dakikada gittiğim bir yer. Hatta hareket oluyor hani hep bir şekilde sonuçta öyle oluyordu. Şimdi tamamen Mart'tan beri evlerde çalışıyoruz. Ve artık şirketten de zaten geçtiğimiz aylarda mail geldi. Hani bundan sonra zaten hani pandemi geçse bile remote evden çalışma standart bir hale gelecek. Belki işte haftanın 3 günü ofis olacak, işte 2 gün ev olacak veya belki istersen full de ev olabilecek belki. Öyle bir durum var ve bundan sonra bu artacağı belli. Yani dünyada da bu böyle oldu. Hani normalde işte Google, Facebook gibi şirketlere duyuyoruz Amerika'daki. Facebook falan açıklama yaptılar hatta. Hazirana kadar zaten komple zaten remote çalışacağız. İşte Google'da herhalde şu an yine öyle çalışıyormuş. Yani ne kadarı bunların pandemi geçse bile geri dönecek tartışılır tabii ama ben büyük oranda artık buna alışıldı. Yani bir şeyleri böyle nasıl diyeyim pandemi şu hale getirdi. İleride şu olacak bu olacak diye konuştuğumuz bir sürü konu vardı. Zaten görüyorduk bu gidişatı ama hani 10 sene sonra mı olur 15 sene sonra mı tamamen geçilir diye düşünüyordum. Birçok şeyi böyle 10 sene geriye çekti gibi oldu pandemi. Yani bu uzaktan çalışmayı da geriye çekti. Kitlesel işsizlik denilen bir konu konuşuluyordu robotlar yüzünden. Şimdi robotlar yüzünden olmadı belki ama onun bir provası yaşanıyor yani şu an işsizlik konusunda belki birçok meslekte. Hani pandemi gerçekten çok ilginç bir şekilde bu dijitalleşme, işte bu uzaktan çalışma her şeyi böyle bir anda ileri çekti. Ee, bu da bence gidecek artık. Ha. Bir arkadaş mesela şimdi sormuş görünce evet bu biraz şey yazılımcılarla donanımcılar arasında biraz fark var. Hani yazılımcıların uzaktan çalışması çok daha rahat ama donanımcı olmak biraz daha pahalı bir şey yani. Sonuçta belli ekipmanlara ihtiyaç duyuyorsun. İşte donanım gerekiyor vesaire. O biraz daha zor olabiliyor ama hala yapılabiliyor. Çünkü birçok ekipman da artık hani ev tipi olanlar en azından ucuzladığı için mesela elektronikçi olan birinin zaten senin gibi değil mi? Evinde zaten kendisi hobi olarak bile bir osiloskopu oluyor. Bir şeyleri oluyor. Ve birçoğuyla da asıl işlerini de yapabiliyorsun. Ya Hani çok labda olan bir cihaz gerekiyorsa gidip illa laba gidebilirsin ama %60'ını belki evde de yapabiliyorsun Ya aslında. şöyle doğru haklısın abi aslında. Çoğu konuda haklısın. Hani donanımcı da aslında evde çalışabiliyor. Mesela ben şu an çalıştığım firmada yani danışman olarak çalıştığım firmada şey yapıyorum. Oradan mesela birkaç tane kart geldi. Onların analizini yapıp bir rapor hazırlayacağım. Böyle çok şey değil, üst düzey bir hani geliştirme şeyleri değil. Gayet basit seviyede kartlar. Ama şöyle ABB'de çalışırken mesela 1,5 GHz'de 2 GHz'de çalışıyorum ve oradaki osiloskop da özel maalesef ki. Yani fiyatı Tabii zaten yani öbür 10 bin işlerde Euro'dan mecburen. başlıyor cihazların. Hani onu bana Yani. verseler müdür de benimle eve gelir. Öyle bir durum olur. Ya da benim orada Ya bir de yapmam şöyle gerekiyor. sana verseler hani şöyle bir cihaz değil ki. Bir de herkese birer tane verebileceğim bir şey değildir o yani. O lapta zaten 2-3 tane vardır belki en fazla. Hani bazı konular evet pahalı. Hani zor. Hani
Ama belki temel daha çok diğer genel geçer cihazlarla yapabileceğin işleri de orada yapabilirsin. Labada gidebilirsin. Hani şu an pandemi var diye tabii daha zor gitmek. Normal şartlarda ne yapacaksın sen? İşte 4 gün evde çalışacaksın. Bir gün o özel ölçümler yapman gereken günde Evet. de alıp işte belki ofise gideceksin gibi. Ama şu kesin artık yani bu uzaktan çalış. Aslında uzak kavramı da çok enteresan bir kavram. Yani uzak derken biz hep şunu tanımlıyoruz aslında. Hani işin bir merkezi var ve o merkez ofismiş gibi tanımlıyoruz ama aslında birçok işte artık bu geçersiz. Yani sen bir fabrikada çalışırken evet işin merkezi orası. Niye? Çünkü üretim yaptığın makine orada. Oraya gitmek zorundasın. Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Benim bu pandemiden önce çalıştığım proje dolayısıyla ben evet buradan bir ofise gidiyordum her gün. Ama aslında gittiğim yerden de yani Hollanda'daki ofisten de uzaktan çalışıyordum. Niye? Çünkü bağlandığım bilgisayar Almanya'da. Yani bana verilmiş bir bilgisayar var uzaktan bağlanmam için. Bir hesap var. Ve bilmiyorum bile o bilgisayar nerede. Yani Almanya'da da olmayabilir. Belki de o da bilmem Amazon'un bilmem ne serverında belki bilmiyorum. Ee, Yine bağlanıp Almanya'ya çalışıyordum aslında. Yani uzak kavramı da göreceli. Yani ben şimdi kendi ofisime uzak olmam ayrı bir şey ama zaten hani projenin merkezi de orası değildi. Yani Dolayısıyla bu kavramlar çok değişiyor. şöyle de bir analiz de yapabiliriz. Yani büyük takımlara, büyük firmalara baktığınız zaman bunların hepsi parçalanmıştır genelde. İşte Zaten lokasyon dağıtık. bazlıdır. İşte kimisi mesela bizim komponent takımımız şeyde India'da yani Hindistan'da, bir tanesi işte Polonya'da, bir tanesi İsviçre'de. Mesela İsviçre'de bizim donanım takımının yarısı orada. İşte onlar bazı ürünleri geliştirirken biz bazıları geliştiriyoruz veya beraber de çalışıyoruz. ABB olarak yani Hitachi ABB olarak. Gelebiliyor. Kesinlikle. Yani dijital olarak yapılabilen ve dijital olarak iletilebilen her iş artık her yerden yapılmaya aday. Fiziki işler biraz daha donanım olunca biraz daha belki zorlaşıyor ama yine belli oranda onu da devam edecektir yani. Bu gidişat geriye dönmeyecek yani pandemiden sonra da ben gördüğüm. Evet abi, başka bir soruya geçelim. Şu an sen de ben de danışman olarak çalışıyoruz. Yani danışmanlık mesleğine yani danışmanlık çalışma şekline ben ilk defa burada tanıştım. Burada başladım. Bilmiyorum sen Türkiye'de daha önce danışman olarak çalıştın mı veya danışmanlık verdin mi? Burada yani danışmanlık hakkındaki yorumlarını merak ediyorum. Bir de çalıştığın yerde o firmanın elemanı gibi misin? Çünkü genelde uzun süreler çalışıyoruz. İşte ben geldiğimden beri İsveç'e Hı hı. ABB'deyim. ABB'nin elemanı değilim ama ABB'deyim. Onun yani bunu bir senden dinlemek istiyorum. Ya aslında şimdi bizim bu çalıştığımız modelin ismi danışmanlık ismi verilebiliyor bazen ama tam danışmanlık bu değil aslında. Bizim çalıştığımız model şu anda hani burada secondment deniyor işte veya deployment diyorlar. Yani bir yere yerleştirme. Evet. Aslında Türkiye'de bu olmayan bir model değildi. Yani yıllar önce de vardı, şu anda da vardır. Bizde taşeron diye geçiyor hani modelin ismi biraz da ve çok da iyi anılmayan bir modeldir. Yani nedir bu? Mesela danışmanlık aslında biraz daha farklı bir şeydir. Yani danışmanlık bir şirkete sen uzmanlığına gidip onlara belli bir geçici olarak sadece işin danışmanlığını yapabilirsin veya bir fiil çalışarak da destek verebilirsin. Bir destektir. Ben biliyor mesela bazı arkadaşlar diyor ki ben diyor çalıştığım yeri bilmem lazım diyor. Yerim yurdum belli olsun. Hani o firmada çalışıyorsam oranın elemanı olayım ve onun gibi çalışayım. Bunu isteyenler için evet bu biraz dezavantajlı bir model. Ama ben şahsen daha farklı projelerde çalışmayı dönem değişiklik yapmayı seven biriyim. Çok da sıkılan biriyimdir böyle uzun süre aynı şeyleri yapınca. O yüzden hani benim gibiler için avantajlı olabilir bu açıdan. Çünkü sen aslında çok bir değişiklik yapmadan ben mesela şu an aynı ekibde çalışıyorum. Bir gün proje çalışırken ertesi gün başka bir proje başlayacağım mesela. Yani Yani hiçbir esneklik yani. beni de en çok cezbeden kısmı o olmuştu danışmanlık olduğunu duyunca. Hani değişiyorsun devamlı. Hani farklı sektörlerde, farklı alanlarda, farklı şekilde, farklı insanlarla devamlı tecrübeni ederek işte bilgini arttırabilme şansın var. Ki benim de her zaman sevdiğim bir olay. Her zaman challenge, her zaman zorluk, her zaman yeni şeyler. Yani Bu beni cezbeden bir şeydi. Ondan dolayı İsveç'i seçmiştim. Çünkü İsveç'teki iş teklifi buydu. Daha önce Hollanda'da ve Litvanya'da mıydı? Diğer yeri unuttum da. Oradan da iş teklifi almıştım ancak ben İsveç'e geldim. Tamam, artık MCU seçimini cevaplayıp artık yayını erteleyelim. yine kısa cevap baştan vereyim. Yani bunun net bir cevabı yok. Ama ne için seçileceği de önemli. Yani öğrenme amaçlı seçmek var, iş yaparken seçmek var. Seri üretilecek ürün için seçmek var. Hepsi bunlar ayrı kriterlere sahip tabii ki. Öğrenmek için bakınca öğrenci arkadaşlar bence hangisini seçtiğinde çok zaman kaybetmektense bir tanesiyle başlamaları her zaman en iyisidir. Çünkü bir şekilde zaten işe girdiğinizde her zaman sizin de seçme şansınız olmayacak. Yani illa ben bunu öğrendim, şimdi bu iş yapılacak diye bir deme şansınız olmayacak. Temel olarak hakim olup sonra da adapte olmanız lazım. Nerede ne kullanılıyorsa. O yüzden tabii en popülerlerini öğrenmek daha avantajlı. Niye? Çünkü en popülerini öğrendiğin zaman gittiğin yerde de benzeriyle karşılaşma ihtimali veya piyasada iş yapılırken daha yüksek olacaktır. O yüzden
Şu an mesela STM32 mi çok onunla başla ama öğren. Ama dediğim gibi bu işin bir garantisi yok. Yani başka bir şey geçtiğinde bambaşka bir ürün de kullanılabilir ama temel bilgiler, özellikler aynı olduğu için bunda geçiş yapmamız gerekiyor. Yani böyle bir durum var. Olacak Tamam da arkadaşlar kusura bakmayın. Bu sorunu çözeceğiz. Daha sonra devam edelim. Coşkun hocamla yine konuşacağız. Sorularımızı çünkü cevaplayamadık. Kusura bakmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Onu da size artık bildiririz. Coşkun hocamla konuşalım ne zaman müsaitiz tekrar. Kusura bakmayın tekrar. Kendinize iyi bakın. Abi sen de söylemek istediğin bir şey varsa. Ben de diyeceğim inşallah sorunsuz bir yayında tekrar görüşmek üzere.